uzay ve zamanın bilgisayarın pikselleri gibi çalıştığı iddia edilmiştir. Fizikçi Edward Fredkin 1990'da yayınladığı Digital Mechanics adlı makalesinde atomlardan ve atom altı parçacıklardan oluşan mikroskobik dünyanın temelde bir tür hesaplama sistemi gibi modellenebileceğini öne sürdü. Hatta bütün bu mikroskobik fiziği açıklayabilecek tek bir hesaplama kuralının bulunabileceğini açıkça bir hipotez olarak tanımladı. Peki bu ne demek? Fredkin'in kullandığı temel fikirlerden biri hücresel otomattı. Bir satranç tahtası düşünün. Her kare yalnızca birkaç farklı durumda bulunabiliyor. Örneğin siyah ya da beyaz. Zaman her ilerlediğinde her kare komşularına bakıyor ve önceden belirlenmiş basit bir kurala göre durumunu değiştiriyor. İlginç olan şu, çok basit kurallar tekrar uygulandığında son derece karmaşık desenler ortaya çıkabiliyor. Stephen Wolfram'ın çalışmaları da basit hücresel otomatların beklenmedik derecede karmaşık davranışlar oluşturabileceğini gösterdi. Fredkin'in radikal sorusu tam burada ortaya çıkıyor. Ya elektron, foton veya diğer parçacıklar aslında doğanın temel nesneleri değilse? Ya bunlar daha derindeki basit bilgi işleme kurallarının oluşturduğu kararlı desenlerse? Bir bilgisayar oyunundaki dalga görüntüsünü düşünün. Ekranda gerçek bir su yoktur. Yalnızca sürekli güncellenen pikseller vardır. Fredkin fiziksel gerçekliğinde buna benzer biçimde daha temel kesikli yapıların davranışından doğabileceğini araştırdı. Kesikli kavramı burada değerlerin sonsuz biçimde pürüzsüz değişmesi yerine belirli adımlarla değişmesi anlamına geliyor. Bu düşünce Fredkin'le başlamadı. Bilgisayarların öncüsü Konrad Zuse 1960'ların sonunda Rechnender Raum yani hesaplayan uzay fikrini geliştirmiş ve fizik yasalarının ayrık bir hesaplama yapısından doğup doğmayacağını tartışmıştı. Fredkin ise bu yaklaşımı tersiner hesaplama fikriyle daha ileri taşıdı. Tersiner hesaplama sonucu bildiğinizde önceki duruma geri dönebildiğiniz işlemler demektir. Bilardo toplarının çarpışmasını videoya aldığınızı düşünün. Yeterli bilgi elinizde ise filmi geriye oynatıp önceki durumu yeniden kurabilirsiniz. Fredkin, fiziğin temel yasalarındaki bu tür tersinir özelliklerle hesaplama arasında derin bir bağ olabileceğini düşündü. Nobel ödüllü fizikçi Gerard Hoft, kuantum mekaniğinin altında daha temel ve deterministik bir yapı bulunup bulunamayacağını hücresel otomatlar üzerinden ciddi biçimde araştırmıştır. Buradaki deterministik aynı başlangıç koşullarının her zaman aynı sonucu üretmesi demek. Modern fizik gerçekten de bilgi kavramını çok daha önemli hale getirdi. Kara deliklerin entropisinin yani taşıyabilecekleri fiziksel bilgiyle bağlantılı düzensizlik miktarının hacimlerinden çok olay ufuklarının yüzey alanlarıyla ilişkili olması bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. Kuantum fiziğindeki Bell deneyleri parçacıkların davranışlarının yalnızca yakın çevrelerindeki gizli ve önceden belirlenmiş bilgilerle açıklanabileceği geniş bir model sınıfını deneysel olarak dışlamıştır. Bu yüzden basit yerel bir evren dev bir bilgisayar ızgarasıdır modeli kuantum gerçekliğini açıklamakta ciddi sorunlarla karşılaşır. Fredkin'in asıl mirası bu nedenle bir cevap değil, son derece güçlü bir sorudur. Belki bilgisayar dediğimiz şey doğanın zaten yapmakta olduğu bilgi işlemenin küçük ve yapay bir kopyasıdır.